ateş açıyorlar şu an. Çatır çatır üzerimize ateş yağıyor. Birazdan sesleri duyacağız. Gel vur beni bak, 1 milyon tane mermi var mı göreceğim. Vur bak, vur. Tamam. Kızıklı'ya doğru giderken orada bir izdiham vardı ama bizim olduğumuz mevkiden, yerleşkeden Boğaz Köprüsü'nün mesafesi koşarak 20-25 dakika, genç bir insan olarak. Hepimiz de gençtik o sıra tabii. Tabii 30 kişi başladık. Etrafımıza böyle yolda koşarken hızlı yürüyüşlerimizde başka arkadaşlar, başka kardeşler geldi. Hızla doldu, kalabalık oldu derken yüzleri bulduk köprünün orada. Kafasından vurulan. Taşıyalım. Ya araba arkadaş. Araba. Bir kardeşimiz vuruldu. Oğlum sıyırdı geçti seni. Sıyırdı geçti. Beyler, kafa tarafı kaldırın. Karşılaştığımız manzara gerçekten işler acısıydı. Yani düşündük ama bu kadarını beklemiyorduk. Hani en kötüsünü düşün, en iyisine hazırlanmaya çalış derler ama biz bunun da kötüsünün de kötüsünü olacağını tahmin etmedik işin açıkçası. Orada belli bir vakitten sonra bayağı bir kalabalık, izdiham çoğalmaya başladı. Tekbirler, evet, köprüde. Bu sırada karşı cenah cuntacılar, FETÖ'nün terörist grubu ateş ediyordu. Yani bu plastik mermi falan deniyor bazen bazı kanallarda ama plastik mermi kullanmıyor. Askerler genelde plastik mermi kullanmazlar. Özel harekat ya da çevik kuvvet kullanır. G3 tarzı silahlarla yarım duruş ve ayakta nişan alarak ateş ediyorlar. Gerçek videolardan da görebilirsiniz. Ve hedef alarak ateş ediyorlar. Çünkü hedef nişan alın ve ateş edin diye. Motor. Şu an biber gazı attılar. Bir kuruluşta basın yayın olarak çalışıyorum. Bunun rehavetinin ve gerçekliğinin ve arşivlenmesinin gerektiğinin, hassasiyetinin biraz farkındayım. Kardeşleri de o şekilde yönlendirdim. Dedim ki her şeyi alın çünkü bunlar belge ve resmi statüde. Mermiler sekiyor. Bayağı bir yaralı var. Yaralılarımız var. Bunlar bir gerçek. Yani inkar edilemez. Bu yaralılarımızı almak için ambulans aracı geliyor. Ambulans aracı anons ediyor. Diyor ki yaralıları alacağız. Ambulans aracına ateş ediliyor. Bir şey yok. Başından vurdular şu an. Bir şey yok. Kaldır götürek, kaldır. Ayaklardan sarıl. Şu an başlarından vuruldular. Ayaklardan sarıl. Şu an mermi sekiyor. Evet, yanımızdan, hemen yanımızdan. Çok yakınlardan mermi sekiyor şu an. Dedim ki sonuç ne olursa olsun Enes oradan canlı çıkamayacak. Çünkü bir sürü insan düşüyor orada. Yere yatan da, işi bilen de bilmeyen de hep düşüyor. Şehadet şerbetini içiyor. Belki de kaybettik dedim. Annemi aradım. Dedim ki bu da unutamayacağım karelerden bir tanesi. Dedim anne
Sonuç dedim ne olursa olsun. Dedim Enes'i biz oradan canlı alamayacağız. O da deli yürek bir kadın tabii. Dedi ki sakın şehit olmadan gelmeyin. Sizi mehter marşıyla gömeceğim ben. İslam Birliği için elinizden geleni yapın dedi. Enes'e ondan sonra ulaşabildim. Yani açabildi telefonunu. Dedim ki Enes annem böyle böyle diyor. Onun da verdiği manevi bir böyle haz mı diyeyim ya da o cesaretten dolayı daha çok yaklaşmaya çalıştı. Görüntülerden de göreceksiniz. Boğaz Köprüsü'nden askeri başka bir helikoptere şu an yoğun taciz ateşi var. Biz bir kere bu yola baş koyduk. Vatan demek, can demek, namus demek, her şey demek. Her şeyin olmazsa evladını da yetiştiremeyeceksin, hiçbir şeyini. İkincisi, yani biz imani ve itikadi yolda günahlarımız olsa da ilerlemeye çalışan insanlarız. Neslimizi, ceddimizi unutmamaya çalışan ve bunu evlatlarımıza da aktarmaya çalışan insanlarız. Vatanımızı vermeyiz. Başkomutanımız da, Reis-i Cumhurumuz da, Recep Tayyip Erdoğan reisimiz de hani o doğrultuda yaptığı işlerle de kendini ispatlamış halkına. O haldese ölürüz yani. Biz de onun emriyle beraber hareket ederiz. Ambulans gelmişti. Yaralı vardı saat 3 sıralarında falan, gece 3 sıralarında. Yaralı gişelerden askerlere daha yakındı, cuntacılara daha yakındı. O esnada ambulans tam yaralıyı yerden alacak, ambulansa ateş açtılar. Yani yaralıyı bile almaya izin vermediler. Yani en duygusal anlardan biri de buydu. Boğaz Köprüsü'nü fethettik elhamdülillah. Çok şehit verdik ama fethettik.